Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte doları inceleyeceğiz. Özellikle dolar kuru, dolar Türk lirası üzerindeki baskıların sebep olabileceği yukarı yönlü hareketlerin haftalık bazlı grafik üzerinde ne kadar yukarıya gidebileceği ile ilgili bir video olacak. Videomuza geçmeden önce dünya ekonomileri ve Türkiye ekonomisi üzerine biraz temel analiz de yapalım. Bu analizlerimizin ardından dolar ve altın tarafında özellikle yukarı yönlü hareketlerin hangi seviyelere kadar ulaşabileceği ile ilgili videomuza geçmiş olalım. Videomuza geçmeden önce yayınımıza bir beğeni atarsanız bizi de çok sevindirirsiniz, mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Ayrıca yayınımızı dışarıdan seyreden, kanalımıza abone olmamış arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet, Çin'le başlayalım. Çin biliyorsunuz Evergrande krizi vardı. Daha önceden yaşanmış bir kriz. Bunu bir şekilde Çin hükümetinin borçlarına yardımcı olmasıyla birlikte bu kriz geçiştirilmişti. Fakat şu an Çin bölgesinde arkadaşlar yeni bir kriz daha gerçekleşmiş durumda. Bu da yatırım devlerinden biri olan Sunak. Dolar cinsinden borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Evergrande gibi Çin'in büyük yatırım devlerinden biri olan Sunan bu yapmış olduğu açıklamalar ilerleyen günlerde acaba zincirleme bir iflaslar durumunu getirebilir mi? Çin'de başlayacak olacak böyle bir krizin dünya geneline yayılma olasılığı da oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden konut alacak arkadaşların dikkatli olmasında fayda var diye düşünmekteyim. Konut fiyatlarının bir anda ülkemiz içerisinde de yukarıya yönlü evrilmesinin en büyük nedenlerinden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu düşük faizli kredi imkanından kaynaklı olarak bunu fırsata çevirmek isteyen birçok müteahhit tarafından ev fiyatlarının yukarıya yönlü yükseltildiği de gözlemleniyor. Fakat gene müteahhitler cephesinden baktığımız zaman demir fiyatlarının oldukça yüksek olması, çimento fiyatlarının oldukça yüksek olması, işçi maliyetlerinin yükselmiş olmasından kaynaklı olarak ev fiyatlarında da yukarı yönlü bu düşük faizli krediyle birlikte vatandaşların ev alabileceği umuduyla fiyatlarını müteahhitlerin de yukarı çekmesi bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir sonuç doğuracak. Fakat müteahhitler maalesef ki bu durumdan pek de fazla yararlanamayacak gibi gelmekte bana. Ev fiyatlarının 800 milyar, 800 bin, 900 bin hatta 1 milyon civarında olmasıyla birlikte bankalara kredi için başvuracak olan kişilere ne kadar kredi çıkar ki bunu da düşünmek lazım. Ülkemizde 4250 TL asgari ücret alan bir kişinin bankaya müracaat etmesi ve 1 milyon TL ev istemesi durumunda bankanın vereceği tepki merak konusu. Çünkü banka 1 milyon TL'lik krediyi o bodraya vermez arkadaşlar. Ülkemizde de şu an itibariyle %50, %60 civarında bir asgari ücretli çalışan olduğu düşünülecek olursa bu verilecek olan kredinin gene yüksek bodrolu kişilere maalesef ki yarayacağı gözlemleniyor. Yüksek bodrolu derken artık şimdi maaşlara da baktığımız zaman asgari ücret tarafına gelen zam özellikle asgari ücret üstünde maaş alan mavi yakalıları da etkilemiş durumda. Birçok yerde mavi yakalıların maaşlarına da az miktarda zam yapıldığı yönünde haberler tarafımıza maalesef ki ulaşmakta arkadaşlar. Bu gibi durumda bankalar düşük kredili faizli kredi verebilir. Fakat bu krediyi kullanabilecek kesimi nereden bulacaklar onu da merak ediyorum. Çünkü böyle bir kredi de güzel düşünülmüş, halkın faydasına düşünülmüş bir kredi. Fakat bu krediyi alabilecek vatandaşı nereden bulabileceklerini çok merak ediyorum. Arkadaşlar unutmamak lazım ki hala da ülkemizde 2500 TL emekli maaşı alan, 3200 TL, 3700 TL yani asgari ücretin çok çok altında emekli maaşı alan birçok emekli. Zaten bu emekli kesimimizin bu krediyi bankadan kullanabilmesi çok çok zor. Başvursalar bile bankanın bu krediyi asgari ücretliye ve emekliye vermesi zaten çok çok zor. O yüzdendir bu kredinin de fırsatçı müteahhit arkadaşlar maalesef ki bundan faydalanamayacaklar. Çünkü bu krediyi çekebilecek insan şu an için Türkiye'de çok fazla sayıda yok gibi gözükmekte. Evet, Çin tarafına tekrardan dönelim. Çin tarafının özellikle vatandaşlarına gıda depolamaları yönünde tavsiyeleri mevcuttu. Ve bu gün itibariyle günümüzde buna baktığımız zaman arkadaşlar bazı ülkelerin de buğday, özellikle buğday yönünde ithalatları sınırlandırdığı, kısıtladığı yönünde, hatta tamamen iptal ettiği yönünde haberler gelmeye başladı.
Bu da demek oluyor ki bu yaz oldukça sıcak geçecek. Gıda krizinin yavaş yavaş görülmeye başlayacağı bir dönem içerisine gireceğiz diye düşünmekteyim. Yaz aylarının bitiminden sonra kış ayına geçeceğiz. Eğer ki bu yaz ayı çiftçinin alım gücünün düşmesinden kaynaklı olarak, üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklı olaraktan üretime bu yaz dünya genelinde ve Türkiye üzerinde gerektiği kadar önem vermemesi durumunda maalesef ki kış aylarında soğuk bir havanın ardından bizler kış ayını da çok çok sıcak hissedeceğiz gibi gözükmekte arkadaşlar. Asgari ücretliler tarafında gene hükümetin haberleri mevcut. Bu haberler neticesinde Temmuz ayında asgari ücret bir iyileştirme yapılabileceği ile ilgili haberler gelmekte. Bunlar asgari ücretli çalışan arkadaşlarımız için sevindirici haberler. Gerçekten de asgari ücret alan arkadaşlarımız da şu an itibariyle TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rakamlarının çok çok altında kalan bir zam oranlarıyla çalışmakta. Bu da asgari ücretli arkadaşlarımızın pazarda, manavda, çarşıda yüksek hissedilen enflasyon oranlarına karşı maalesef ki mağdur durumda kalmasına sebebiyet veriyordu. İnşallah bakalım Temmuz ayı ile birlikte arkadaşlarımızın biraz daha rahatlaması sağlanabilecek mi diye insan düşünüyor. İnşallah bunlar gerçekleşir diyelim sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, dolar kuruna hemen geçelim. Dolar kurunda bizler için 15.50 seviyesi önemli bir seviyeydi. Şimdi bakın dolar kurunda bizlerin kısa vadede hedefimiz 15 lira 50 kuruştu ve noktasal olarak bu 15 lira 50 kuruş seviyesini dolar kurunda sizlerle birlikte yakalamış durumdayız. Dolar kurunda tekrardan hareketlerin bakın yukarı yönlü hızlanabilmesi için mutlaka bizler şu seviyenin üzerinde kapanışlar görmemiz şart. O da bugün itibariyle baktığımız zaman dolar kurunda 15.80 civarından geçen bir alan. 15.80 buraya işaretimizi hemen yapalım. Çünkü 15.80 önemli bir rakam olacak. 15.80 üzerine atıp bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başarabilir isek dolar TL kurunda bir üst bantlar 16 liralar ve üzerine o zaman konuşmaya başlayabiliriz. Ama bu hafta itibariyle 15.80 bizler için önemli bir seviye. Geri çekilmelerde bakın düzeltme seviyelerinde gene 15.50 bir direnç olarak hala da çalışmakta ve onun altında da 15.33 destek seviyeleri mevcut. Kısada bu seviyeleri takipte kalabiliriz. Geri çekilmelerde yine 15.33 altında bir kapanış olmadıkça şu an için dolar TL kurunda yukarı yönlü seyir 15.80 regresyon kanalımızın üst bantına doğru hareketlerini devam ettirecek gibi gözükmekte. Haftalık bazda grafiğimizi açtığımız zaman buradaki hareketin ne kadar net geliştiğini şimdi sizler de göreceksiniz. Bakın şuradaki mum hareketine dikkat diyorum. Bu çok tehlikeli bir mum. Dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için neden tehlikeli bir mum? Bakın haftalıkta regresyon kanalının üst tarafına yerleşmiş bir dolar kuru ve burada bu kurun kalıcı olması dolar kurunda yukarı yönlü atakların daha da sertleşebileceğinin sinyalini verir. Haftalıkta yani daha orta vadede dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için hangi bölge kritik destek bölgesidir? Evet burada da dolar kurunda 14.80 kritik bir destek bölgesidir. Orta ve uzun vade dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız şuradaki 14.80 seviyesine dikkat edecekler. Bu 14.80 seviyesi üzerinde dolar TL kurunun kalmaya devam etmesi demek yukarı yönlü hareketlerin 16 lira seviyesine doğru dolar kurunda hala yukarı yönlü potansiyel taşıdığını da unutmamalarında fayda var arkadaşlar. O yüzden dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız mutlaka bu verdiğim destek seviyelerine dikkat etsinler. Bu destek seviyeleri üzerinde kaldıkça dolar kurundaki hareketler yukarı yönlü maalesef ki hala da ataklarına devam edecektir. Aylık bazda daha uzun bazda dolar kuru takip eden arkadaşlarımız için ise doların bu hareketleri pek de iç açıcı maalesef ki gözükmemekte. İlerleyen dönemlerde dolar kurunda bizler tekrardan 18 liralardaki seviyeye doğru yukarı yönlü hareketleri izleyebiliriz. Bu aşağılardan 6 liralardan 7 liralardan dolar almış uzun vade dolar yatırımcısı için ise aylıkta baktığımız zaman 14.50 seviyesindeki desteğin önemli olduğu ve bu destek seviyesinin korunmasıyla yukarıdaki hareketlerin 18 lira civarına doğru dolar TL kurunda da uzun vade hareketini başlatabileceği unutulmamalı. Ülkemizdeki cari açık durumu, Merkez Bankası'nın rezervlerinin durumu, bütün bunlar hep temel ve teknik analizi bir arada birleştirdiğimiz zaman doların maalesef ki ülke içerisinde Türk lirasına karşı güçlü seyrini devam ettirmesi de beklenebilir. Dolar tarafında duran arkadaşlarımız Fed'in açıklamaları, Fed'in faiz kararları yine gelişmekte olan ülkeler için zor bir durum yaratmış olmakla birlikte bunun etkileri
ilerleyen aylar içerisinde daha da sert görülecektir. Şu anki filmin fragmanını izliyoruz çünkü. Bu fragman piyasalara yansıdığı zaman bu Çin'deki özellikle krizden bahsetmemin sebebi budur. Buradaki krizin de büyümesi durumunda dolar kurunda büyük yukarı yönlü şoklar görme ihtimalimiz de oldukça fazlalaşabilir. Bu sene turizm tarafında beklentilerimiz var. İnşallah bu beklentilerimiz gerçekleşir. Çünkü gerçekten bu turizm tarafından gelecek olan bu paraya ülke olarak ihtiyacımız var. Ve beklenen turizm gelirlerinin inşallah çok çok üstünde gelirler bu sene gelir ki dolar TL kurunu 16 liralar seviyesinde yazın tutma yönünde kalabilelim diyorum sevgili dostlarım. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafında ons bazlı altında özellikle aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. Buradaki hareketler aslında beklentilerimizin dışında gelişmiş hareketler. Dünya üzerinde bu kadar altın fonunun bulunduğu ve bu fonların yatırımlarının da altın üzerinde etkili olması, enflasyonist baskının oldukça yüksek olması ve bu baskıyla birlikte de altın tarafındaki düşüşlerin hala da gerçek bir düşüşü yansıttığını düşünmemekteyim. Rusya-Ukrayna arasındaki ve dünya altın miktarının büyük bir kısmının da Rusya tarafında bulunması, bunu savaş sırasında bozdurmak için kullanabileceği de unutulmamalı. Bunu fırsata çevirmek isteyen birçok ülke mevcut. Geçmişte gene savaş dönemlerinde altın tarafına, ons altın tarafına baktığımız zaman ons altın taraflarında savaş dönemlerinde arkadaşlar aşağı yönlü durumlar yaşanmış. Fakat bu baskılayıcı durum savaş durumlarının bitmesiyle çok ilginçtir ki yukarı yönlü sert bir şekilde ataklar göstermiş olan altın. Şu an gene izlediğimizde aynı hareketleri altın tarafında sizlerle birlikte izliyoruz maalesef ki. Benim için 1830 dolar seviyesi önemli bir seviyedi altının ons tarafında. Ve bu 1830 dolar altında bir kırılımla birlikte 1800 dolar civarına doğru altının ons tarafında iğne yapıp bir iğne hareketi gerçekleşip buradan bir toparlanma yönüne doğru altında hareketler gördük. Ama hala da altının ons tarafının özellikle 1830 dolar seviyesi üzerine kendisini atması şart. Buradaki hareketi 1830 dolarlar üzerine tekrardan taşıyabilir isek mum hareketlerimiz düşen trend çizgisinin üstünde tekrardan gelişmeye başlar. Bu da yükseliş yönlü hareketin devamını bizlere getirebilir. Fakat şu an itibariyle ben 1830 dolar altında kaldıkça altının onsunda bir miktar daha aşağı yönlü hareketin gelebileceğini düşünüyorum. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman hareketlerin aşırı satış bölgesine yerleştiği de görülmekte. Haftalık bazda baktığımızda yön ons tarafında hala da aşağı yönlü devam ediyor. Buradaki trend çizgimize baktığımız zaman haftalık bazda 1780 dolar civarında 1780 dolar civarında haftalık kapanış görmememiz lazım ki buradaki hareketler 1780 dolar civarından yukarı yönlü dönebilsin. 1830 önemli dedik. Yukarı yönlü hareketin başlayabilmesi için bant aralığı olarak da 1780-1730 bant aralığı ons tarafında dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken seviyeler şeklinde izlenebilir. Stokastik indikatörümüz hala da satış sinyali vermekte. Haftanın açılmasıyla birlikte bakalım bunlar düzelebilecek mi? Aylık bazda stokastik indikatörümüze baktığımız zaman burada da gene satış sinyalinin hala devam ettiği ons tarafında görülmekte. Burada teselli bulacağımız bir bölge şu 1800-1780 dolar bölgesi. Bu bölge aşağı yönlü inşallah kırılmaz. Eğer buradaki bölgeyi aşağı yönlü kırar isek işte o zaman daha orta vadeli aşağı yönlü hareketleri ons altında takip ederiz. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Gram altın tarafı ons altın tarafına göre daha şanslı gram takipçileri. Çünkü gram altında bizlerin takip ettiği bir kanal ve bu kanal üzerinde de bir tutunma çabası gram altında hala devam ediyor. Gram altında arkadaşlar bizler tekrardan 1000 TL'li seviyelere gelebilmemiz için mutlaka şuradaki 915 seviyesinin 920 seviyesinin üzerinde kapanış görmemiz şart. Bu kapanışları gördüğümüz zaman bakın şuradaki 920-915 aralığında yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz zaman işte o zaman gram altının 1000 TL'ler seviyesine doğru gidecek olan serüveni başlayacaktır. Ama şu an itibariyle baktığımızda böyle bir kapanış henüz gelmiş değil. O yüzden bu kapanışı sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kısada 900 TL'ler önemli destek, 895'ler önemli destek. Bu 895'leri de aşağı yönlü kırarsak aşağıda gene kuvvetli bir destek bölgesi 875 TL civarından geçen alan gram altında takip edilecek alandır. Pozisyonları burada kapatmak için ise arkadaşlar mutlaka
şuradaki 875 TL altında, gram altında kapanışlar görmemiz şart. Burada kapanış görmediğimiz müddetçe buradaki hareketin yukarıdaki düşen trend çizgisini yukarıya kırma ihtimali de çok fazla. Fakat 915 ve 870 bantları arasında hala sıkışma devam ediyor. Yönü buradaki sıkışmanın kırılması belirleyecektir. O yüzden sizlerin de grafikleriniz üzerine buradaki grafiği indirmeniz faydanıza olacaktır diye düşünmekteyim. Buradaki hareketler çünkü bu sıkışmanın ardından yukarı yönlü gram altını bakalım götürebilecek mi? Bunu hep birlikte takip edeceğiz. Yukarı yönlü kırılma zaten gerçekleşmesi durumunda şuradaki bir olay ve buradaki olayın yatayda aşağı yönlü seyri devam ediyor. Fakat bunun yukarı kırılması bizleri de bir anda 1060 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü götürebilir. Kritik bir dönem. Özellikle onsun yapacağı hareketler, dip hareketlerinin nereden bitebileceği çok önemli. Bu hareketlerin yavaş yavaş grafikler üzerinde olumluya dönmesi durumunda bir anda hızlı bir şekilde altın gram tarafında da yukarıda 1000 TL'leri ve üzerine doğru hareketleri de görebiliriz. Bu hafta önemli olacak. Bu haftayı dikkatli bir şekilde sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu grafikleri takip edeceğiz. Anlamayanlar için ben zaten buradan takip ediyorum. Onlar sadece beni takip etsinler diyorum. Ve ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.